John Wiley and Sons 200 yıllık bilgi devinin hikayesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en köklü yayıncılık şirketlerinden biri olan John Wiley and Sons hakkında konuşacağız. Belki bu ismi daha önce hiç duymadınız. Ama üniversitede okuyanlar, akademik makalelerle ilgilenenler, mühendislik, tıp, bilim, finans veya teknoloji alanında çalışanlar büyük ihtimalle Wiley yayınlarıyla bir şekilde karşılaşmıştır. Çünkü bu şirket yalnızca kitap basan sıradan bir yayın evi değildir. Wiley dünyanın bilimsel bilgi üretiminde önemli rol oynayan kuruluşlardan biridir. Bugün milyonlarca öğrenci, araştırmacı, akademisyen ve profesyonel çalışan Wiley tarafından yayınlanan kitapları, dergileri ve dijital platformları kullanıyor. Şirket aynı zamanda yapay zeka çağında bilimsel verilerin dijital dönüşümünde de önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Peki John Wiley Sons nasıl kuruldu? Nasıl dünyanın en büyük akademik yayıncılarından biri oldu? Bilim dünyasındaki etkisi nedir ve gelecekte onu neler bekliyor? Gelin birlikte inceleyelim. Her şey 1807 yılında başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Charles Wiley isimli girişimci Manhattan'da küçük bir matbaa ve kitap basım işletmesi kurdu. O dönemde Amerika henüz genç bir ülkeydi. Kitap yayıncılığı bugünkü kadar büyük bir sektör değildi. Fakat Charles Wiley bilgiye yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini fark etmişti. Şirket ilk yıllarında edebiyat eserleri yayımlıyordu. Hatta dönemin önemli yazarlarının eserlerini basarak adını duyurmaya başladı. Ancak ilerleyen yıllarda şirket yönünü değiştirdi. Romanlardan ve edebi eserlerden uzaklaşarak bilimsel ve teknik yayıncılığa ağırlık vermeye başladı. İşte Wiley'nin kaderini değiştiren karar da buydu. Şirket zaman içerisinde büyüdü. Kurucunun oğlu olan John Wiley yönetimi devraldı. Daha sonra şirket bugünkü adı olan John Wiley Sons ismini aldı. Yıllar geçtikçe Wiley yalnızca Amerika'da değil dünyanın birçok bölgesinde faaliyet göstermeye başladı. Bugün şirketin merkezi Amerika'nın New Jersey eyaletindeki Hoboken şehrinde bulunuyor. Ancak faaliyet alanı dünya çapına yayılmış durumda. Bilimsel araştırmaların yayınlanmasından eğitim materyallerinin hazırlanmasına kadar çok geniş bir alanda hizmet veriyor. Wiley'nin asıl gücü akademik yayıncılık alanında ortaya çıkıyor. Bir araştırmacı düşünün. Yıllarca bir proje üzerinde çalışıyor. Deneyler yapıyor, veriler topluyor, sonuçlara ulaşıyor. Peki bu bilgileri dünyanın geri kalanına nasıl aktaracak? İşte burada akademik dergiler devreye giriyor. Wiley yüzlerce bilimsel dergi yayınlıyor. Bu dergilerde fizik, kimya, biyoloji, tıp, mühendislik, psikoloji ve sosyal bilimler gibi çok farklı alanlarda araştırmalar yayımlanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları çalışmalarını Wiley dergilerine gönderiyor. Hakem değerlendirmeleri yapılıyor. Kalite kontrol süreçleri uygulanıyor ve uygun görülen çalışmalar yayımlanıyor. Bu nedenle Wiley yalnızca bir yayın evi değil, aynı zamanda bilimsel bilginin dolaşımını sağlayan önemli bir sistemin parçasıdır. Bugün birçok üniversite kütüphanesi Wiley'nin dijital veri tabanlarına abone durumda. Öğrenciler araştırma yaparken sık sık Wiley kaynaklarına başvuruyor. Akademisyenler atıf verirken Wiley makalelerini kullanıyor. Kısacası şirket modern bilim dünyasının görünmeyen altyapılarından biri haline gelmiş durumda. Wiley'nin büyümesinde satın almaların da önemli rolü oldu. Özellikle Blackwell Publishing satın alması şirketin tarihindeki en önemli adımlardan biri olarak kabul edilir. Bu birleşmenin ardından ortaya çıkan Wiley Blackwell markası bilimsel yayıncılık dünyasında çok güçlü bir konuma ulaştı. Binlerce akademik dergi ve kitap bu yapı altında yayımlanmaya başladı. Şirket zaman içerisinde başka yatırımlar da yaptı. Atipon isimli dijital yayın platformunu satın aldı. Bu sayede bilimsel içeriklerin çevrim içi dağıtımında daha güçlü hale geldi. Bilim dünyası giderek dijitalleşirken Wiley de bu dönüşüme ayak uydurdu.
Bir başka dikkat çekici satın alma ise Hindawi oldu. Bu şirket açık erişimli bilimsel yayıncılık alanında önemli bir isimdi. Wiley bu satın alma için açık erişim pazarında daha güçlü olmayı hedefledi. Ancak ilerleyen dönemde bazı kalite ve denetim sorunları nedeniyle çeşitli tartışmalar yaşandı. Buna rağmen Wiley süreçlerini yeniden düzenleyerek yayın kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Peki Wiley sadece akademisyenlere mi hitap ediyor? Hayır. Şirket aynı zamanda öğrenciler ve profesyoneller için de çok sayıda kitap yayınlıyor. Örneğin bilgisayar programlama öğrenmek isteyen biri, finans alanında uzmanlaşmak isteyen biri, mühendislik eğitimi alan bir öğrenci ya da uluslararası sertifika sınavlarına hazırlanan bir aday Wiley'nin kitaplarıyla karşılaşabilir. Özellikle teknik konularda yayımlanan kaynaklar dünya çapında oldukça popülerdir. Belki de Wiley'nin en tanınan markalarından biri For Dummies serisidir. Sarı siyah kapaklarıyla tanınan bu kitaplar karmaşık konuları herkesin anlayabileceği şekilde anlatır. Bilgisayar kullanımı, yatırım, fotoğrafçılık, programlama, muhasebe, dil öğrenimi ve daha yüzlerce farklı konuda yayımlanmış kitaplar bulunur. Bu seri milyonlarca insanın yeni beceriler öğrenmesine yardımcı olmuştur. Son yıllarda şirketin odaklandığı alanlardan biri de dijital eğitim çözümleri oldu. Özellikle Wiley Plus platformu dikkat çekiyor. Bu sistem öğretmenlerin ve öğrencilerin çevrim içi ortamda ders materyallerine ulaşmasını sağlıyor. Ödevler, sınavlar, etkileşimli içerikler, performans analizleri hepsi tek platform üzerinden sunulabiliyor. Modern eğitim anlayışında dijital araçların önemi arttıkça Wiley de bu alana daha fazla yatırım yapıyor. Şimdi biraz da şirketin günümüzdeki durumundan bahsedelim. Wiley 2 asırdan uzun süredir faaliyet gösteriyor. Bu kadar uzun süre ayakta kalabilen şirket sayısı oldukça azdır. Şirket günümüzde araştırma yayıncılığı, eğitim çözümleri ve araştırma zekası alanlarında faaliyet gösteren küresel bir bilgi şirketi olarak tanımlanıyor. Son yıllarda dikkat çeken gelişmelerden biri yapay zeka oldu. Yapay zeka modellerinin eğitilebilmesi için yüksek kaliteli içeriklere ihtiyaç duyuluyor. Wiley'nin elinde ise milyonlarca sayfalık bilimsel ve akademik içerik bulunuyor. Bu nedenle şirket yapay zeka alanında çeşitli lisans anlaşmaları yapmaya başladı. Bu anlaşmalar şirketin gelirlerinde yeni bir kaynak oluşturdu. Yapay zeka çağında bilgiye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren ilginç bir örnek bu. Şirketin finansal sonuçlarına bakıldığında araştırma yayıncılığı bölümünün hala en güçlü alan olduğu görülüyor. Bilimsel makale gönderimleri artmaya devam ediyor. Açık erişim yayıncılığı büyüyor. Araştırma çözümlerine olan talep sürüyor. Bu durum Wiley'nin uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyen önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Elbette Wiley'nin karşılaştığı zorluklar da var. Bilimsel yayıncılık dünyası son yıllarda büyük değişim geçiriyor. Açık erişim modelleri yaygınlaşıyor. Araştırmacılar daha fazla şeffaflık talep ediyor. Yapay zeka yeni fırsatlar oluştururken yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Sahte makaleler, veri güvenliği, bilimsel etik, hakemlik süreçleri, bütün bunlar yayıncılar dikkat etmesi gereken konular arasında yer alıyor. Ancak Wiley'nin en büyük avantajı sahip olduğu tarihsel birikim. 200 yılı aşan deneyim, milyonlarca araştırmacıyla kurulan ilişkiler, binlerce akademik kurumla yapılan işbirlikleri ve güçlü marka değeri. Bunlar şirketin rekabet gücünü artırıyor. Bugün dünyada bilimsel yayıncılık denildiğinde birkaç büyük isim öne çıkıyor. Wiley de bu büyük oyuncular arasında yer alıyor. Üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, teknoloji şirketleri ve kamu kurumları hepsi bir şekilde Wiley'nin ürettiği bilgi ekosisteminden yararlanıyor. Aslında Wiley'nin hikayesi bize önemli bir ders veriyor. Bilgi geçici değildir.
Teknolojiler değişebilir, trendler değişebilir, pazarlar değişebilir ama kaliteli bilgiye duyulan ihtiyaç hiçbir zaman ortadan kalkmaz. 1807 yılında küçük bir matbaa olarak başlayan bir işletmenin bugün küresel bir bilim ve eğitim devine dönüşmesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Ve belki de Wiley'nin başarısının sırrı burada yatıyor. Şirket 200 yıldan fazla süredir temel fikre yatırım yapıyor. Bilgi üretmek, bilgiyi yaymak ve insanların öğrenmesine yardımcı olmak. Dijital çağda da yapay zeka çağında da bu misyonu sürdürmeye devam ediyor. Eğer bir gün üniversitede bir makale okursanız, bir mühendislik kitabına göz atarsanız ya da bilimsel bir araştırma yaparsanız büyük ihtimalle yolunuz bir noktada Wiley ile kesişecektir. Çünkü bazı şirketler yalnızca ürün satmaz. Bazı şirketler bilgi üretiminin ve insanlığın ilerlemesinin bir parçası haline gelir. John Wiley ve Sons da tam olarak böyle bir şirket olarak tarihteki yerini korumaya devam ediyor.